Baksı Müzesi'nden merhabalar. Çok değerli konuklarımız var. Hep birlikte aslında sanat nereye diye bir soru soracağız. Sevgili konuklarım, sevgili hocalarım da sanatın nereye gittiğini felsefi, sosyolojik, sanatsal, psikolojik, insani, doğasal her türlü açıdan bize anlatacaklar. Ben de çok meraklıyım ve çok heyecanlıyım doğrusu. Önce konuklarımı söyleyeyim. Bu oturumda kimler var? Baksı Kültür ve Sanat Vakfı'nın ve Baksı Müzesi'nin kurucusu sevgili Profesör Doktor Hüsamettin Koçan hocam, yazım bilimci, sanat kuramcısı, öğretim üyesi Zeynep Sayın hocam ve fotoğraf sanatçısı, akademisyen ve arşivci Murat Germen hocam. Hep birlikteyiz. Harika. Bunlar çok yavaşsınız arkadaşlar. Ya alkış yok, alkış yok. Ya bu nedir bu ya? Orada uyuşmuşsunuz. Peki. Evet, böyle konuklarımı da söyledikten sonra dönüyorum ve akarsu üzerinde akacak bir konuşmaya başlıyoruz. Öncelikle ben şöyle başlamak istiyorum. Birkaç yıl önce Ofistike Şeyler diye bir kitap yazdım. Daha çok beyaz yakalıları, aslında günümüz insanını toplumda artık mavi yakalıların sayısı çok az. Beyaz yakalıların iş dünyasına ve hayata hakim olduğu bir aslında kitleden bahsediyoruz. O yüzden ben kendi kameramı, kendi fotoğraf makinemi ve mikrofonumu oraya uzatmış ve pandemi sırasında da yazdığım kitapta sanatı ben şöyle tarif etmiştim. Olan biteni anlamada, gelecekten haber almada sanat hep lazım dedim. Şimdi olan biteni anlıyoruz. Geleceği de tarif eden bir şeyden bahsediyoruz sanat derken ama sanat Tanpınar'ın dediği gibi bir taraftan da kalabalık işi. Tek taraflı, yani sadece sanatçıyla değil, seyircinin de işin içine girdiği, hatta artık günümüzde buna maalesef mi demeliyim bilmiyorum ama sanatçıyı da çok fazla yönlendirdiği zamanlardan geçiyoruz diye düşünüyorum zaman zaman. Bilmiyorum katılır mısınız ama hal böyle olunca da seyirciye baktığımızda da çok panik halde olan ve duygusuz da bir kitleden bahsetmeye başladık. Çünkü içinde bulunduğumuz çağ herhalde insanlığın içinden geçtiği çok önemli, anksiyetenin tavan olduğu, bir sürü korkuların yaşandığı bir dönem. Ki bunu pek çok şeyden de anlıyoruz ki siz bunu benden daha iyi tarif edersiniz elbette. Belki şu soru aklıma geliyor. Romantizme her şeyden de her zamandan daha fazla mı ihtiyacımız var? Çünkü sanatı biz artık daha çok şöyle görmeye başladık ya. Evet, olan biteni tarif ediyor ama hep işte kaosu anlatıyor, insanı anlatıyor, politikayı anlatıyor ve pek çok şeyi tarif ediyor ama duygularımızı biraz unuttuk mu diye de zaman zaman düşünmüyor değilim. Benim kafamdaki sorulardan bir tanesi de bu. Çünkü romantizm evet insan duygularını öne çıkarıyor ama bir taraftan da toplumsal meselelere eğiliyor. Neler oluyor, bunları tarif etmenin önemini de altını çizen bir yakındı. Dolayısıyla evet, biraz ben duyguların da önemli olduğunu, artık kendimizi tarif etmede önemli olduğunu düşünürken akarsu üzerindeki sohbetlere sevgili Zeynep hocamla başlamak istiyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz çağı hani ben kendimce naçizane küçücük bir özetle böyle tarif etmeye çalıştım. Ama sizin tarifinizle başlamak istiyorum. Hocam, siz bu çağı nasıl tarif ediyorsunuz? Ve sizin bahsedeceğiniz konulardan bir tanesi de neoliberalizm ve hayalet imge. Dolayısıyla buyurunuz hocam. Birazcık dolayımlayarak başlayacağım. Şu nehir gibi üstünde oturduğumuz, aslında dolanarak hareket eden. Yani çok da hoşuma gitti bu nehirde, salda oturma projesi ve burada konuşma, dinleyicilerimiz burada, çeken arkadaşlarımız burada. Şu nedenle de benim çok hoşuma gitti. Ben 2 senedir, 2 kıştır aslında Amazonlara gidiyorum. Yağmur ormanlarına gidiyorum. Yağmur ormanlarında Peru'da bir küçük köye gidiyorum. O çok zahmetli bir yolculuk doğrusunu istiyorsanız. Yani çünkü işte Pucallpa'ya uçuyorsunuz, oradan 5 saat Amazonlar, onların bir kolunda bir yere gidiyorsunuz. Ve her seferinde bizim kışımızda orada olduğum için Ant Dağları'nda yağmur yağıyor. Bazen 12 metreye varana kadar her sene Amazon Havzası'nın Ucayali denen o bölgesini su basıyor ve nehir yatağını değiştiriyor. Her sene 262 kilometre karelik bir değişime uğruyor o havzada nehrin yatağı. Bu şu anlama geliyor ve konumuzla alakasını şuradan kurmaya çalışacağım. Oradaki köyler sık sık yerlerini değiştirmek zorunda kalıyorlar ve evlerini aslında kocaman kazıklar üzerine inşa etmek zorunda kalıyorlar ve evlerinde mobilya yerine hamak her seferinde bulundurmak zorunda kalıyorlar. Başka bir anlama daha geliyor bu. Oradaki yerlilerin bütün kimlikleri ve varlıkları su
üzerinden tanımlanıyor. Bu çok değerli bir şey. Yani biz aslında hani emlak, mülk, mülkiyet, toprak, yani aslında sahiplik ve üyelik ilişkileri üzerinden her şeyi tanımlıyoruz. Yani bu da bana sorarsanız zaten politik bir berbatlık işin başından yola çıkarken. Dolayısıyla su gibi akışkan olmak, su gibi değişken olmak ve aslında yılan gibi de hiç durmadan, çünkü anakonda onların kozmografisinde su yılanı ve hiç durmadan yani hareket eden ve su aslına bakıyorsanız döngüsü gibi göğe uçan, göğden geri dönen diye düşünüyorlar anakondayı. Şimdi suyun ne olduğunu da düşünecek olursak çok kaba olarak aslında su döngüsü, su aynı zamanda hava olur, aynı zamanda gaz olur, aynı zamanda katı olur, aynı zamanda sıvı olur. Bütün bizim bildiğimiz madde dediğimiz şeylerin içinden değişerek geçer. Şimdi ben bunu niye söylüyorum? Aslında burada oturuyor olmamızın ve burada sanat nereye gidiyor üzerine konuşuyor olmamızın su ile sanat arasındaki bağlantısını ilk baştan kurabilmek için, imge ile su ve sanat arasındaki bağlantıyı kurabilmek için. Evet, doğru. Şimdi yaşadığımız çağ, bu benim tanımım değil. Yani bu aslında bir şekilde uzlaşıma ulaşılmış olan bir tanım. Bir neoliberalizm çağında yaşıyoruz. Ve sadece o kadar da değil, aslında bir teknofaşizm çağında yaşıyoruz. Teknofeodalizm ya da teknofaşizm çağında yaşıyoruz. Yani mesela 18 Nisan'da Palantir, yani bu güvenlik ve data şirketi, inanılmaz ciroları var. Peter Thiel'le işte PayPal'la ortaklar vesaire vesaire. Yani İsrail işte savaşı onlar vesilesiyle sürdürüyor. Amerika'dan göçmenler onlar vesilesiyle yakalanıyorlar falan. Aslında kapitalizmin bile öldüğünü, çünkü ya da ölmesi gerektiğini, demokrasinin de öldüğünü ya da ölmesi gerektiğini, çünkü aslında rekabetin bile işin aslına bakıyorsanız baştan yenilmek demek olduğunu söylüyorlar. Yani siz eğer rekabete giriyorsanız zaten kalıcı bir güç ve tekel elde etmemişsiniz. Çünkü diğeriyle rakip oluyorsunuz. Ve daha da berbat da bir şey yapıyorlar doğrusunu isterseniz benim okumama göre. Bütün bu algoritmik güvenlik dedikleri, aslında bana sorarsanız tümüyle tekinsizlik olan olumsuz anlamda bu sistemle bütün hataları da algoritmayla da önceden glitch, şu bu gibi yerlerden kendi sistemlerine dahil ediyorlar. Bu önemli olan bir şey. Yani hataları da ve şöyle de bir şey yapıyorlar. Bu bana çok kötü geliyor işin aslına bakarsanız. Bunu yaparken de aslında bu su gibi akışkan olmanın, bu kimliği su üzerinden konumlandırıyor olmanın son derece ritüelistik bir tarafı da var. Yani ritüel de şu demek. Ben her seferinde kafamda merasim ile ritüel arasında şöyle bir ayrım getiriyorum. Merasim statükoları belirler. Ritüel aslında statükoları bozar. Cinsel kimliklerinizi, toplumsal kimliklerinizi, yani don değiştirirsiniz, başka bir yere sıçrarsınız vesaire vesaire. Şimdi dolayısıyla da bu su ile birlikte gelen bu zihniyeti şöyle başından zaten yok ediyorlar. Aslına bakarsanız bunlar birer vaat. Yani su gibi akışkan olmak, kendi kimliğini su gibi konumlandırmak. Yani sanatın toplumsal olarak da, imgenin toplumsal olarak da bu gibi statü değişikliğine. Çünkü nerede işin aslına bakıyorsanız geyik donu giyebilirsiniz, nerede ayı donu giyebilirsiniz, nerede bir başka kimliğe bürünebilirsiniz. Bütün bunları sanat üzerinden yapabiliyorsunuz işin aslına bakarsanız. Yani ve aynı zamanda sanat başka bir şey daha yapıyor. Yani sizin kimliğinizi değiştirir, yapmaya kadir oluyor eğer sanattan söz ediyorsak. Yani sizin karşılaştığınız anda güvendiğiniz bütün dağlara kar yağdırıp hiç görmemiş olan o güne kadar bir kör gibi görmenizi sağlayarak başka biri olma ihtimalinizin kapısını açıyor. Yani aslına bakarsanız henüz gerçekleşmemiş olan bir geleceğin de kapısını açan da bir şey sanat ve imge. Yani sanat imgesi demek istiyorum doğrusunu isterseniz. Dolayısıyla gelecek hayallerini onlar henüz daha gerçekleşmeden yok eden bir özelliği var neoliberalizmin ve teknofaşizmin. Yani onları da kendi sistemine öyle bir şekilde dahil etsin ki aslına bakıyorsanız onlar daha gerçekleşmeden sistemin parçası olsunlar. Yani aslına bakıyorsanız ben bu anlamda bu su gibi akışkan olan kimlik değiştirmeye vesile tanıyan ve dolayısıyla da aslında sizin sorunuza da geride dönmek, onun da parçasını da şu kısa konuşmaya, hızlı konuştuğum farkına varıyorsanız dahil etmek istiyorsam, sanatın toplumsala eklemlenmesine engel olmakla da alakalı olan bir şey bu.
Yani çünkü sanat evet doğru, yani aslında kolektif bir şey, aslında toplumsala katlandığı zaman yani komünikasyona dönüşen bir şey. Yani çünkü komünikasyon sözcüğü de hep bunu vurgulamaya çalışıyorum. Komünikasyon sözcüğü içinde munusu barındırıyor, armağanı barındırıyor. Munus Latince armağan demek, yani vazife demek, görev demek. Yani aslında bir armağan sirkülasyonu demek. Onu daha gerçekleşmeden yok eden. Dolayısıyla aslına bakıyorsanız Karl Marx'ın bir lafı vardı Komünist Manifesto'nun girişinde. Avrupa'nın üzerinde bir hayalet geziniyor, komünizmin hayaleti. Yani ondan sonra da işte 1989 senesinde gene Berlin Duvarı çöktüğünde neoliberalizm ve kapitalizm zaferini ilan etti dendiğinde de denmesinden 4 sene sonra da Jacques Derrida dediğimiz işte felsefeci bir kitap yazdı, Karl Marx'ın hayaleti, ve dedi ki aslında hayalet olarak kalması Karl Marx'ın önemli. Hiç gerçekleşmemiş olan bir adaletin burada hayaleti olması, öldü bitti demek yerine. Şimdi bunu niye söylüyorum? Aslında ben sanata ve imgeye hiç gerçekleşmemiş olanın hayaleti olarak da bakıyorum. Yani sadece geçmişten gelen hayaletler olarak değil, hiç gerçekleşmemiş olanın da hayaletlerini şimdiye ve buradaya çağırmaya kadir olan ritüelistik bir süreç diye bakıyorum işin aslına bakarsanız. Yani İmge'nin yaptığının da bunun çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu ritüelistik sürecin, bu konuşmanın başında kısa kısa ifade etmeye çalıştığım şu nehrin akışıyla, şu nehrin debisiyle, şu nehrin her an değişiyor olmasıyla, yani kıvrımıyla, yılanımsılığıyla vesairesiyle işin aslına bakıyorsanız örtüştüğünü, çünkü değişmeye davet ettiğini, başkalaşmaya davet ettiğini düşünüyorum. Bunun engellendiğini düşünüyorum. Bu ihtimallerin hiç durmadan engellendiğini ve aslına bakıyorsanız dediğinize %100 katılıyorum. Algoritmanın işlevinin de bunu engellemek olduğunu düşünüyorum. Yani neoliberalizmle zaten farklı olmayan ittifak halinde demenin bile gereksiz olduğu, çünkü zaten bizatihi aynı şey olan bir yerden bunun engellendiğini. Dolayısıyla sanata ben kişisel olarak bizim buradan yaklaşmamız gerektiğini, buradan hareket etmemiz gerektiğini, bu nedenle de aslında düşünüyorum. Bu nedenle de aslında burada olmaktan çok memnuniyet duyduğumu, yani az önce işte Baksı'nın deposunda gördüğüm o bütün o harikulade tırnak içindeki şamanistik işlerin bu anlamda önemli olduğunu, yani Baksı'nın isminin de bu anlamda önemli olduğunu, yani çünkü aslında imkansız olan bir yerde mümkün olan bir heterotopya kurulduğunu düşünüyorum. Yani işte demiş ya, yani ben o anlamda 68'de çocuktum ama yani yine de o 68 artı bir ruhum olduğu doğrudur. 68'lerde demişler ya, yani işin aslına bakıyorsanız ben mümkünü isteyecek kadar manyak değilim. Tabii ki imkansızı isteyeceğim. Yani çünkü mümkün zaten burada. Yani insan tabii ki imkansızı çağırır. Yani dolayısıyla ben sanatın hiç durmadan bu imkansızın peşinde koştuğunu, o yüzden ritüelistik olduğunu, o yüzden hayaletimsi olduğunu, o yüzden su gibi olduğunu ve bu özelliğinin mütemadiyen vurgulanması, örneklerle bunun ortaya çıkarılması, şu gibi şeylerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Burada yani çok güzel tarif ettiniz tüm bunları ve ben orada kendi kafamdaki şeylere de cevap bulduğumu, işte sanat gelecekten haber almada da önemli derken aslında bunu işte o neoliberalizmin patronları da farkında ki önce sanata vizörlerini çevirip orada neler oluyorsa ona göre önlem almaya çalışıyorlar. Tabii. diye anlıyorum. Tabii. Yani çünkü önce gelecekten sanatçı haber veriyor diye. Size dönerken hocam, sanat nereye? Zaten sizin kafanızda olan bir soruydu ve bugün bunun için de burada toplandık. Şimdi sanat nereye deyince tabii ve bu kadar da doğanın çok el değmemiş bir noktasında Çoruh'un üstünde sohbet ediyoruz. Hemen üstümüzde de Baks Müzesi var. Hocamın dediği gibi imkansız olan bir şey imkanlı kıldığınız bir yerdeyiz. Tabii direkt aklıma buraya gelince antroposen çağı geliyor. Yani bu kadar insanın katlettiği doğa, mahvettiği doğa ama bir taraftan da mümkün kıldığı şeyler. Çok böyle aslında versusların olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu antroposen çağından yola çıkarak da aslında size sanat nereye gidiyor, sanat nereye diye sormak istiyorum. Bu doğrusunu isterseniz ben daha basit bir şeyler söylemek istiyordum. Tabii ki siz istediğiniz yerden başlayın. Bu profesörler falan filan başlayınca iş kontrolden çıkıyor. Nereye gidersiniz meselesi var.
Bizim hocayı bugün hatırladık. Antropozen çağda baksı diye bir çok da güzel bir yazısı vardı. Efendim ben şöyle bakıyorum. Bir sürü tarifler yapıyoruz. Yapmak zorundayız. Soru sormak zorundayız. Anlamak için, anlatabilmek tabii için. efendim, yani soru sormadığınız bir çağ size hiçbir şey ifade etmez. Onun için sanatçı insanın yönünü belirliyor. Onun için sanatçı hep itiraz ediyor. İtiraz olmadan yaşamı nereden anlayacaksınız ki? Yok öyle bir şey. İşte zaten bize ahlak bir şey söylüyor, değil mi? Şunu şöyle yapmak gerekir, bunu böyle yapmak gerekir, şudur budur. Kaybolma çağında yaşıyoruz biz. Adresler değişti. İnsanlar nereli olduklarını, nereden geldiklerini, niye orada olduklarını bilmek istiyorlar ve bilmiyorlar da. Şimdi bugün bir sürü yerden gelmiş insanlar vardı, konuşuyoruz. İşte atası, dedesi bilmem nereden gelmiş, şuraya, şuradan gelmiş, buraya, burada. Bizim köy eskiden çok iyi bir köydü. Herkesin tarihi belliydi. Bildiği kadar belliydi. Çağımız biraz bilinmeyenlerin de çağı. Kimin ne yapmak istediğinin de çok şeffaf olmadığı bir çağ. İnsanın niyetini çok kolay da gizlediği bir çağ. Gerekçeyi de çok kolay saptadığı bir çağ. Onun için bir şaşkınlık içindeyiz. Orada bize bir tane şey lazım. İtiraz eden birisi lazım. O işte sanat. Benim gördüğüm mesele odur. Şimdi bu akarsu üstünde konuşmalar nereden geldi? Ben arada bir böyle şeyler yapan bir beynim var benim. Rahatımı da kaçırıyor onlar. İşte ne bileyim, genç etkinlik diye bir şey yaptık yıllarca. Gençlerin önünü açacağız. İşte gençler merkeze gelecekler. Gençler oradan başka bir yere gidecekler falan. Çok da şey oldu, etkili oldu ve en sonunda da bu gençler yaşlandılar. Bu sefer öteki gençlerin önünü bunlar kesmeye başladılar. Anlatabildim mi? Ve ne kadar uğraşırsak uğraşalım, insan bir biçimde kendi açtığı önünü kapayan da bir yaratık. Onun gerekçesi ekonomiktir, felsefiktir, başka bir şeydir. Burada bizim bir şeye çok kesin ihtiyacımız var, itiraz edene. Huysuza ihtiyacımız var. Değil mi? Yani bu merkezin delisine ihtiyacımız var. Birisi kral çıplak demesi gerekir. Bence o şeyi çok fazla kaybettik. Biz zannediyoruz ki giderek daha da özgürleştik. Aynı fikirde değilim. Giderek daha da işimiz zorlaştı. Giderek daha her şeyin bir kitabına uydurulduğu, her şeyin bir kendi gerekçesini icat ettiği bir şey var. Yaratıcılık çağı. Ona eğer insanı bir kenara korsan, o da kendine göre bir yaratıcılık alanı var. Oradan baktığımda benim nehri seçmemin nedeni, burası bir okyanusyaymış, biliyor musunuz? Yani şu gördüğünüz şey zamanla nehrin kendine yol açma çabasıdır. Nehir işçidir. Bu saçma bir şeydir. Maraba gibidir. Bu gece gündüz akar, yontar. Onun için de onun şimdi için, geçmiş için ve gelecek için bize ilham sufle edebileceği düşüncesinden ben yola çıktım. Biz şimdi buradayız. Şimdiki zaman. Oradan gelen biraz sonra geçmiş olacak. Onun için bu bağlamları kendi içerisinde üretebilmek ve bunu insana gönderebilmek meselesi son derece önemli. Şimdi bu demokrasi diye şeyleri bu politikacıların eline verdik ya. Neydi bu Japon adam, dünyanın son insan, Fukuyama. Ben Fukuyama'nın o tarafını pek de sevdim, doğrusunu isterseniz. Yani o kendine göre bir yol bulmuş. Rahatlamış adam kendine göre, ama öteki taraftan başka birisi başka bir şey diyor. O başka birilerine de itiraz edecek ama onların yaşaması için de çaba sarf edecek bir şey lazım. Bu da bizim saçma sanatçılardır. Anlatabildim mi? Herkesin işi bir tarafta dururken bizimkiler oturuyor bu itirazların peşinde bir ömür tüketiyorlar diye düşünüyorum. Ve sanatın bence çok önemli yanı vicdanla yakın ilişkisidir. Sanatın çok önemli yanı masumiyetle yakın ilişkisidir. Böyle sadece vicdan yetmiyor. Birisi diyecek ki arkadaş bu ama sen burada kıvırıyorsun. Denetlenecek masumiyet tarafından. Bütün bunları yan yana getirip
hayatta bunları çoğaltma önerisini yapacak kişiler, durumlar, bunlar sanatla ilgili olanlardır. Ötekisi beni çok fazla ilgilendirmiyor. Sanat tarihi bize aslında bir sürü şey de söylüyor. Yani sanat tarihine döndüğümüzde bu benim söylediklerimin cevapları var orada. Bu önermeler, bu kafa tutmalar, bu efelenmeler meselesi sanat tarihinin bütün metinleri arasında yer alıyor. Sorun şu, çağımız insanı işte bundan 300-500 yıl önceki insandan daha kurnaz, daha Hinoğlu Hin, daha her şeyi kendi çıkarına göre yorumlayan birisi. Peki bu kadar çıkar mekanizması varken sanatçı kendisini nasıl anlatacak meselesi var. Şimdi bizim bulduğumuz yolu söyleyeyim. Bugün Türkiye'de en eksiğini gördüğümüz muhalefet sanatçının üreterek ortaya koyduğu itirazdır. Şu son zamanlarda, son yıllarda benim gördüğüm en büyük eksik odur. Yani her şeyi söylüyoruz ama Zülfiyar'a dokunmadan bunları yapmaya çalışıyoruz. İşin formülünü bulmuşlar. Onun için de sanatın alınır, satılır, bilmem ne yapılır yanını kendine şiar edinmiş birisinin sanat adına bir şey yapması çok imkanlı değil. Onun için de onun bir gelecek önerisi son derece beklentisizlikle karşılaşıyor diye düşünüyorum. Benim söylediğim şey önce bir ahlak lazım. Bilim adamıyla sanatçı bunları kullanmak zorunda. Bezirgan ne yapar ben karışmam o işi. Bilmem o işi. Anlatabildim mi? Ama bir bilim adamı ya biraz saçma olması lazım bilim adamının. Sanatçının itirazının da öyle çok makul de olması gerekmiyor. Yani sadece yerinden kımıldasa ben bunu beğenmedim, buna itirazım var demesi insan adına son derece kıymetli bir şeydir. Benim bu su her şeye rağmen bir itirazdır. Kendi varlığını sürdürme, kendi sözünü sürdürme sürecidir diye düşünüyorum. Oradan bakınca da benim söyleyeceğim şey çok ihtiyacımız olan şey itirazdır. Kendimize de itirazdır. Yani sadece ona buna vesaireye değil. Onun için de belki o zaman insanla bilimin, sanatçının ve geleceğin yanında durabiliriz diye. Baksı bir itiraz mı? Valla ben itiraz diye yapmadım. Ama şimdi düşünüyorum itiraz yani onu yapmasaydık şimdi olmayacaktı. Şimdi bu belki 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl burada şey yapacak. Şu günlerde ben vasiyetimi yazıyorum. Benden sonra nasıl işleyecek diye. Yani o itirazıma da destek vermek istiyorum. İşte eşimi ikna etmek istiyorum. Biraz önce gönüllü kuruluşlar dedik ya. Gönüllülük bir adanmışlık meselesidir. O da kirlendi çağımızda biliyor musunuz? Evet. Haline geldi böyle nedir? Evet. Kermesler var ya. Onlar iyi niyetli insanlar. Ama bunların tutarlı bir itirazları olması mümkün değil. Sınıfsal arayış insanlar oraya doğru sürüyor. Bütün meşhur aileler orada. Meşhurlar orada. Büyük sanatçılar orada. Onlar da oraya gidiyorlar. Orada kendilerine bir koltuk bulup oturuyor. İtiraz eden insanın öyle çok da konfor talebi yoktur. Onun için bulduğu yerden üretecek kardeşim. Kazacak belki. Anlatabildim mi? Üst üste koymayacak. Kazacak ve orada eski şeylerle buluşacak diye düşünüyorum. Ben genel olarak baktığım açı budur. Onu da yapmaya çalıştım. Bugün Türkiye'de en büyük ihtiyaç sanatçıların susuyor olmasıdır. Yani ben bunlar çıksın sokaklarda pankartlarla onu yapsın bunu yapsın demiyorum. Ya hiç olmasa bir tavrımız olması lazım değil mi? Bu gidişe ya bu böyle olmaz, bu insana yakışmadı dememiz gerekir. Ve onu ya herkes alınıp satılır olmaya başladı. Anlatabildim mi? Senin buradan çıkarın ne? Ötekine, berikine, şudur budur. Onun için bu var yani bu kapitalizm sonrası bir felaketle mi ne karşılaşıyoruz? Yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Ben bağımsızlık ve kendini savunma, nefsi savunma, vicdani savunma gibi bir şeyin seslendiricisi sanattır ve onun günümüzde yeteri kadar hayata aktığını düşünmüyorum. Bu aletlere rağmen. Ondan sonra oradan açıyorsunuz, dünyanın öteki tarafında görüyorsunuz. Fakat
kendimiz bizatihi o ailenin içerisinde değiliz. İşte benim hep söylediğim Yaşar Kemal çok yakın dostumdu. Hüsamettin, biz sanatçı ailesinin fertleriyiz. Biz çok şanslıyız. Vallahi Yaşar abi şimdi olsaydı acaba bunları gördükten sonra aynı cümleleri kurar mıydı bilmiyorum. Çünkü o ailenin ferdi olmanın bir adanmışlık olduğunu düşünüyordu. Ve onu çok kıymetli buluyordu. Size geçmeden Zeynep Hocam bizi uğurlayacağız. Evet, beni bir uğurlayın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sevgiler. Şimdi Zeynep Hocam'ı uğurladık. Selametle ve, gitsin. evet inşallah Selametle. sağ salim. Onun yarın bir de yurt dışı seyahati var. Dolayısıyla onun yolu daha çok uzun yani buradan Baksı'dan başlayarak. Tabii Murat Hocam'a gelmek istiyorum yavaş yavaş. Tabii Murat Germen deyince aslında konuştuğumuz birçok konuyu da çözümleyecek sanatçılardan birisiniz hocam. Umarım. Hocalardan birisiniz bir taraftan. Çünkü fotoğrafçılığınızın mimariye uzanan kısmı ve çok fazla seyahat etmeniz, tüm şehirleri fotoğraflamanız ve pek çok sanat akımını da hem içinde hem dışarıdan çok rahatlıkla bakmanız. Çünkü mimari bunun için bence çok aslında biçilmiş kaftan bir taraftan da insana etkileri ve sanata etkileri zaten ortadayken. Sizin bir teziniz var tabii. Diyorsunuz ki eskiye göre artık yani pek çok sebeple bunları birazdan konuşacağız. Çok büyük sanat akımları doğmuyor. Dadaizm gibi mesela ya da Rus avantgardı gibi. Hatta Rus avantgardı ile ilgili Rus avantgardı sergisinde de konuştuğumuz konular aklıma geliyor. Aslında tasarım yoluyla geleceği düşleme konusunda çok mahir bir akım. Ve şimdiye kadar da geldi. Belki de son o kadar önemli akımlara vesile olmuş ana akımlardan bir tanesi. Ve günümüzde de çok etkisi var. Buradan baktığımızda çok büyük akımlar çıkmazken sanat nereye hocam? Şöyle tabii bu o kadar geniş bir konu ki benim bir birey olarak söylediklerimle tabii bunu çözümlemek pek kolay değil ama şöyle bazı gözlemlerim var. Geçenlerde aslında sosyal medyaya bir video düştü ve videoda şunu diyordu. Sanat 3 yola ayrıldı. Bir yol piyasa pornografisi, ikinci yol siyaset pornografisi ve üçüncü yolda bizim eskiden görmeye alıştığımız biraz daha işte duyularla, hazla, estetikle bağlantılı olan yol. Bunu söyleyen kişi demeye getiriyordu ki yani bu iki başta sayılan pornografi üçüncü yolu çok ciddi bir şekilde ezme eylemi halinde. Yani bunda kastedilen şu. Yani mesela piyasa pornografisi nedir? Fiyatı olmayan bir eserin değeri yoktur gibi bir çıkarsama. Siyaset pornografisi nedir? Siyasi mesajı olmayan bir sanat eserinin değeri yoktur. Biz ona sanat eseri diyemeyiz gibi böyle çok aslında güya biz demin Hüsamettin Hoca da buna değindi. Biz güya daha özgürleştiğimizi sandık falan. Hiç alakası yok. Gittikçe daha cendereye sokuluyoruz ve daha çok kutu üretilmeye başlandı. Eskiden biz belki 3-5 kutuya sokulurken şimdi 35-55 kutuya sokuluyoruz. Ve insanlar gittikçe bu kutulara sokulmaktan dolayı ayrışmaya başladılar. Ve bu ayrışmaktan kaynaklı bir dayanışma hukuku, dayanışma alışkanlığı, dayanışma hissi kayboldu. Yani çünkü Ortak herkes duyguda buluşamıyoruz. yok yani ortak noktada buluşamıyoruz. Hem bizi hani çeşitli fraksiyonlara böldükleri için toplumsal olarak illa siyasi olarak kastetmiyorum. Hem de artık bir böyle rekabet üzerine kurulu bir piyasa söz konusu olduğu için yani eskiden işte o sizin de demin sözünü ettiğiniz o çok önemli akımlar bizi değiştiren bu İngilizce bir kelime var bu ara çok sık kullanılıyor. Game changer deniyor. Yani oyun değiştirici akımlardı onlar. Bizim algımızı değiştirdiler. Dünyaya bakışımızı değiştirdiler. Sanatın gidişatını değiştirdiler. Onu daha kolektif hale getirdiler. Herkes de bazıları, hepsi olmasa bile bazıları herkes tarafından tüketilebilir hale getirdiler. Amaçları oydu çünkü. Sanat aslen kendi aramızda kapalı kulüp usulü oynamamız gereken bir oyun değildir. Yani biz dışarıdan bakabilme gibi bir lüksümüz var. Marjda durabilmek gibi bir lüksümüz var becerebildiğimiz kadarıyla. Ve bunu da halkla paylaşmak istiyoruz. Bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Ama bundan uzaklaşmaya başladık gittikçe. Yani şu anda star, yıldız sanatçılar devri ve onların yani devamlı konuşulan şeyler işte müzayede fiyatları nedir? Fuarda ne oldu? Hangi eserler popüler oldu bilmem ne. Burada lafınızı keseceğim. Estağfurullah. Sadece dediğiniz gibi biz
eseri konuşmuyoruz, sanatı konuşmuyoruz. Çok yüksek fiyat olduğunda haber oluyor Tabii zaten. tabii aynen. Yani Evet. burada medyayı da eleştirebiliriz ama izleyicinin sadece onu tıkladığını düşünürsek o haber olduğunda tıklandığı için de böyle de yapılıyor. Aslında orada sanatı konuşmuyoruz. Popüler sanatçıyı ve müzayede rakamları, satışları. Ya bu çok doğal çünkü bütün hayat zaten bir yani siz televizyoncu da oldunuz, televizyoncusunuz. Yani çok önemli bir an basın o da bir farkındalık yaratmaya çalışıyor sonuç itibariyle. Orada şimdi bu tabii İngilizce bu terimler hep dışarıdan ithal edildiği için rating denilen bir hikaye var ya. Yani televizyonda her şey artık ratinge bağlı olmaya başladı. Burada da aynı şey. Yani sanatta da gene rating yani en çok kimin adı geçiyor. Mesela o yüzden de bence eskiden daha az olan, şimdi giderek daha çoğalmış olan sansasyonel sanatın da daha arttığını görüyoruz. Yani kendini sansasyonla ön plana çıkaran ve haber eden, yani reklamın iyisi kötüsü yoktur kafasıyla hareket edip mesajı falan da, itirazı da, yani Hüsamettin Hoca'ya kesinlikle katılıyorum. İtirazsız sanat olamaz. Yani o zaman sanat değildir o, tezyinattır. Bir şeyin, muktedirin size ısmarladığı bir şeydir. Onlar da çok güzel olur ayrı. Yani ben o tür beceri ve zanaat işlerine hiç burun kıvırmıyorum. Aksine çok saygı duyduklarım var aralarında. Hakikaten itiraz içermeyen bir şeyin zaten bu toplumda bir yeri yok. Ama işte bu bahsettiğim sistem, yani tamamıyla fiyat üzerinden ilerleyen ve yıldızlaşma üzerinden ilerleyen şey bizi sanatçıyı ehlileştirdi. Sanatçı böyle bir evcil, bir domestik bir kişi oldu. Yani kulağı galericisinde o ne diyecek, bu ne diyecek? Ay işte fuarda %50 indirim istedi ama neyse işte satmadan da çıkmayalım, hadi o zaman onu da kabul edelim. Bilmem ne falan gibi, yani her şeyi kabul eden, yönlendirilmeye çok açık falan bir konuma getirildi sanatçılar. Ve ilginçtir, hani bunu ilk mezun olan, mezuniyetin 1. senesinde şu veya bu nedenden dolayı bir duruş tutturamayan genç sanatçılar var. Onları da gayet iyi anlayabiliyorum. Yani bir masaya yumruğunu koyacak bir konumda değil. Evet. Ve onlar yapsa belki biraz yadırgamazsınız. Başlangıçta olur böyle şeyler denilebilir falan ama yani böyle bayağı kıdemli, işte duruşu olduğunu varsaydığımız çok önemli isimler bile artık bu yolu tercih etmiş durumdalar. Yani kontrolü, yani bir gem vuruldu bizlere, sanatçılara ve o gemin kontrolü bizde değil tabii ki. Yani işte yönetici, galerici, küratör, direktör bilmem ne falan filan ya, ve bu çerçevede bağımsız olarak hayatını yürütmeye çalışan ve kesinlikle gene aynı konuya dönmek üzere itirazı olan insanların hayatı çok zorlaşmaya başladı. Yani ben açık söyleyeyim, elimden geldiğince açık sözlü bir şekilde sıkıntılarımı paylaşıyorum sosyal medya yoluyla. Birçok yerde bu yüzden kara listedeyim. Yani bu artık iş çok tatsızlaştı. Yani o yüzden de ben biraz böyle ne yapsam ne etsem, ya bu eskisi kadar keyif almıyorum bu ortamda olmaktan falan. Fotoğraf konusunda biraz konuşmuştuk. Yani orada fotoğrafta benim şöyle bir şansım oldu. Ben hem estetik seviyesi yüksek bazı hani eserler de ürettim, bazıları kurgusaldı falan filan. Fakat son zamanlarda bu işte şu an üzerinde durduğumuz su meselesi. Demin antroposen, işte Fuat Kayman dolayısıyla antroposen çağında baksı sözü geçti. Ve o kadar büyük bir tahribat yaşıyoruz ki. Yani bu orman yangınları, seller, küçülen göller, deprem falan gibi böyle akıl almaz bir tahribat silsilesinin içinden geçiyoruz. O yüzden ben de... krizini iyiliklerimize kadar, iklim değişikliğini iyiliklerimize kadar yaşadığımız... Aynen öyle ve biraz yukarıdaki Baksı Depo Müze'ye bağlayacağım. Orada mesela belli bir kültürün bir arşivsel varlığı var. Bu çok önemli bir şey. Biz arşivini iyi tutmayan bir toplumuz. Hep bireyler bizde arşivi tutmayı akıl eder. Devlet bir türlü doğru dürüst işe yarar bir arşiv tutmaz. Yani idari yönetimler böyle maalesef. Halbuki bir ülkenin kimliğinin, kültürel kimliğinin en önemli çekirdek yapısı arşiv. Ve ben de bir koleksiyoner gibi ben de maalesef arşivlediğim şey tahribat. Yani daha sonraki nesillere o fotoğraflar bir şekilde işte inşallah kaldığında bunlar varmış elimizde, bunları yitirmişiz. Belki o bir nesiller için bir farkındalık yaratabilir diye de bir heyecanım var. Öyle debelenip duruyorum yani. O itirazı, mücadeleyi bırakmadan yapmaya çalışıyorum şu anda. Yani siz o fotoğraf sanatıyla o itirazı ve mücadeleyi, evet, yani aynen, kişisel olarak veriyorsunuz ayrı. O ayrı, aynen. Ama bir de sanat yoluyla verdiğimiz mücadele bir de var. yani son zamanlarda biraz tabii şey de değişti yani belgesel bir içeriğin
bir sanat eylemi olarak yer alması mümkün olabiliyor. Ben size bir de yapay zekayı sormak istiyorum. Tamam. Tüm bu antroposen çağının içerisinde yapay zeka çok çok önemli bir Çok. başlık. Yapay zekanın öğrenmesi, eğitilmesi ve şimdiki sanata, fotoğraf sanatçılarına pek çok sanata etkisi var. Olumlu tarafları da var ama olumsuz taraflarını da görüyoruz bir taraftan. Şöyle yani çok uzatmayayım. Yapay zeka ile ilgili benim başta gene bu doğaya, bu güzelliğe, suya, ağaca bağlarsak yapay zekanın çok devasa bir doğa kirleticisi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani dev bir enerji tüketiyor, Müthiş akıl bir almaz bir enerji. Ve affedersiniz yani saçma sapan bir şekilde kullanıyoruz. Yani şimdi mesela Google'da bir şey arattığınız zaman evet onların da serverları falan var ama orada bir yapay zeka yok. Bir database var, veri Evet, tabanı onlar var. Oradan bir şey seçip size veriyor işte birkaç sayfa falan. Öbür tarafta bir grafik kartları üzerinden bir proses var. Yani siz Google'dan arayacağınız bir şeye ChatGPT'ye yazdığınız zaman daha çok enerji harcattırıyorsunuz dünyaya. Bu çok fena bir şey. Dolayısıyla bunun bilincinde olup iki kitap karıştırmayla veya bir arkadaşı arayıp ya şu nasıl bir şeydi ya hatırlatır mısın bana ya hatırladığımız zaman birbirimize söylüyoruz ya hani şu adam vardı ya falan diyoruz mesela işte hani şu an yapay zeka gerek yok yani arkadaşımın zekasından faydalanıyorum orada ben unutmuşum o hatırlıyor falan o olmadı o öbürü hatırlıyor falan yani orada bir kolektif zeka var ve dolayısıyla ben şöyle bir şeyle biraz hicvediyorum yapay zekayı. Ben yapay zeka ile ilgilenmiyorum, ben yatay zeka ile ilgileniyorum. Yani yatay, yani rizomatik. Yani herkesin eşit olabildiğince tabii eşit seviyede olduğu ve kolektif olarak bir itiraz üretebileceği bir zeka ile ilgileniyorum ben. Çünkü yapay zeka dikey bir zekadır. Üstte batı aklı yer alır, yapay zekayı batı eğitir. Siz o yüzden yapay zekadan doğuya ilişkin bazı şeyler sorduğunuz zaman onlara doğru cevaplar vermekte çok zorlanır. Ama siz onu sorduğunuz zaman da bilmeden onu eğitmektesinizdir. Evet. Ve yavaş yavaş doğu hakkında da bilgi sahibi olmaya başladı. Ama hala yeterli değil falan filan. Bir de son bir şey. Doğu ile batı arasındaki farkı verelim gene. Çünkü bu konuşmalarımızda hep yer aldı. Batı daha çok kartezyen bir zekanın ve her şeyin hesaplanabilir olmasından, öngörülebilir olmasından yanıdır. Yani ön görebileyim ki kontrol altına alabileyim. Doğu aklı her ne kadar biraz da böyle talihsiz bir batıya öykünmeyle Doğu'da da böyle şeyler mesela Çin artık inanılmaz bir kontrol sistemine dönüştü falan. Ama yani bizim bildiğimiz Doğu ve Türkiye'nin doğusunda hala bu şeyler geçerli. Oluruna bırakma, akışına bırakma yani işte gene su diyoruz yani. Su istediği gibi akıyor. Aynen su akıyor ve sen de işte zamana bırak falan yani çünkü ben bu müthiş büyüklük içerisinde kendimi bir bit kadar, zerre kadar hissediyorum. Benim istediğim olsun diye böyle bir şımarıklık olabilir mi ya? Yani olmuyorsa olmuyor. Oluruna bırakırsın. Olmadı, beceremiyorsan bir arkadaştan yardım alırsın bilmem ne falan. Ama yani yapay zeka bunların çözümü değil. Yapay zeka dünyayı zaten büyük bir çoğunlukla ele geçirmiş bir zekanın %100 ele geçirme projesidir bence. Evet, biz de ona her gün sorduğumuz sorularla bir şekilde Aynen. hizmet Ve son ediyoruz. olarak da bir Noam Chomsky her ne kadar Epstein dosyalarıyla büyük bir hayal kırıklığı yaratmış olsa da hepimizde Noam Chomsky'nin bir lafı var. Diyor ki yapay zeka dünyanın en büyük mülkiyet hırsızlığıdır. Güzel. Ve yapay zeka da bu arada hala geri zekalı tabii. Evet, Şu anda çok emekleme aşamasında. Çok emekleme aşamasında Aynen, onu da unutmamak lazım ama onu büyütmeye kalktığımızda da acayip bir enerji harcıyor. Bunu da altını çizdiğiniz iyi oldu. Bir de son bir şey çok kısa hakikaten Tabii. bitiriyorum. Geçen gün şimdi kurum adı vermeyeceğim doğru olmaz. Bir kurumda bir çekim vesilesiyle gittim falan. Orada böyle çok sempatik bir çalışan var. Ona çok güzel anlaşıyoruz falan. Çekimleri beraber yapıyoruz falan. Sonra bir ara bu yapay zeka lafı devreye girdi. Şöyle bir şey olmuş. O kurumda 5 saat boyunca internet kesilmiş bir gün. Elektrik değil ama sadece internet. Ondan sonra diyor ki ben çalışmaya devam ediyorum. Baktım diyor millet durdu böyle diyor. Yani böyle saatlerdir bekliyorlar falan. Ya sormuş. Yani ne yapıyorsunuz siz ya? Hani yok mu yapacak işiniz falan filan. İnternet yok falan. Yani cebimdeki her şeyi bu GPT üzerinden. Evet. Yani korkunç bir şey bu ya. Büyük tembellik. Yani hani o zaman
yedekli bir şey olması lazım değil mi? Bir ansiklopedi bir şey falan, yani o, yani internet yoksa ben kendim bulabilmeliyim veya ona gene arkadaşıma sorabilmeliyim yani. Dolayısıyla durum biraz böyle bir eblehlik ve tembellik aşamasına girmeye başladı. Tam da bu noktada sanatın ve özellikle elle tutulur, gözle görülür sanatın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geleceğe onlar kalacak. O kadar kitap saklayabiliyor muyuz emin değilim ama en azından sanat eserlerini daha kıymetli gören bu dünyada tablolarımız, heykellerimiz kalacak. O yüzden o görsel sanatların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ben bir şeyi fazla abartıldığını düşünüyorum. Şimdi bakın geldik biz bu suyun üstündeyiz, doğanın üstündeyiz. Hala günün her yerde konuşulan şeyleri burada konuşuyoruz. Konuştukça onu büyütüyoruz biz. Evet, Doğru. Onun doğru. için bir bağımsızlığa ihtiyacımız var. Var. Yani istila edilmiş durumdayız. Ben Öyle, şimdi öyle. bunları dinlerken bunlar evet. Fakat ya biz mecbur muyuz bunları burada konuşmaya? Onun için o sınırları zorlamıyoruz bir. Onları aslında arkasında da şu var. Sonunda bir teslim olmuşluğumuz da var. Anlatabildim mi? Evet. Onunla başa çıkamıyoruz. Ben sanatçıdan beklediğim kaba, sabadır, şudur, budur neyse tavrını koyması kardeşim. Ben burada şunu da gördüm, şeyi de söyledim. Belli bir gündemin içinden dışarı çıkamıyoruz. Kesin. Teslim olmuşuz, oradan devam ediyoruz. Ben eğitimi çok eleştiriyorum, üniversiteyi. Yani bilim alanını, ya nerede bizim bilim adamları, kaç tane var? Yani kaç tane her şeyi atıp da ben bunun peşinden gideceğim diyen insan yok. Yani şey de iyidir, Sabancı Üniversitesi'nin kuruluş şeması bilmem nesi falan filan iyidir. Boğaziçi'nin kendine göre bir duruşu vardır falan filan. Öteki tarafa gittiniz mi, kim atanacak, kim oldu, ne oldu, ne bitti falan filan. Güncel Biz- problemlerin içinde Curcuna. boğuluyor hakikaten. Boğulmamak lazım bir. Hakikaten o sanatçının iyi ya da şu bir biçimde o ürettiği şeyin bir itirazı olması lazım. Onu tekrar ettik mi o repetasyon meselesi var ya, bizi onun övücüsü durumuna getiriyor, başka bir yere gitmiyoruz. Doğru. Bence bütün mesele odur. Çok teşekkür ederim. Biz Efendim, teşekkür çok ederiz. teşekkür